Artık yaşlı. Çok da akıllı değil mi? Ballı börek. Yalnız bu çocuğun idrar kesesi niye dolmuyor? Ben hala anlamadım. Merhabalar. Bugün Etlik'teyiz. Etlik'te bir tane çocuğumuzun öyküsünü anlatacağız size. Çocuğumuz 7 yaşındaydı galiba. 7 yaşında. Sağ sola kanlı işeme ve sağ sola işeme şikayetiyle geliyor. Ve röntgen çekiliyor. Röntgende idrar kesesinde bir sürü taş gördük. Bugün operasyon olup olmama kararını alacağız. Şimdi ultrason muayenesi yapacağız. Her şeyine bakacağız. Çok da akıllı değil mi? Ballı börek. Akıllıydı bu. O kadar akıllı değil. Akıllıydın ama. Yaşlı olunca biraz tahammülün kalmıyor değil mi kimseye? Hadi bakalım Emre abi biz ne yapıyoruz şimdi? Ultrason mu bakacağız? Ultrason bakacağız. Ultrason jeli ve şeylerini ayarlayalım. Ayarlayalım hocam. Şu jelimiz. Kızma reis, çıp çıp reis. Aşkım, şevebiliyor mu? Şimdi sana ufak bir ultrason muayenesi yapalım. Arka bacakları mı alayım? Arka bacakları alalım hocam. Ay, eldiveni de Fenerbahçeliymiş. Tamam. Minnak dostum. Yok bir şey. Hayır. Senin mama yiyeceğim. Değil bakalım. Yaptın mı sen yine idrarını yoksa? İdrar kesesinin dolu olması lazım ki. İdrar kesesinin içini rahat görebilelim. Evet. Bir de dişi bir çocuk bu. Ne oldu bir sevdin sanki? Ah. İştah varmış hocam. İştahsızlık şikayeti var mıydı? İdrar kesesinin içerisinde taş var. Görüyor musunuz? İdrar kesesinin içerisinde taşlar sıralı bir şekilde bekliyor. Zaten röntgende de görmüştük ama yine ultrasonla ayrıca bir bakalım istedik. Yaklaşık olarak herhalde bir 7-8 tane taş var. Burası sağ böbrek mi? Sol. Sağ. Adam sağını solunu bilmiyor, video çekiyor. Hoca diye aldık biz bunu. Hocam bu sağ. Hayır bir de Ural Altay'ı da yanlış öğreteceksin. Korku mu? Şuraya bakalım. Şurada bir genişleme var ama. Üreterde bir genişleme var. Oraya bir bakalım bir. Anneciğim. Abi biraz değil sen. Abi baka dursun biz mama yiyelim. Boş ver abi. Kali tutuyor. Medula diyor bir şeyler diyor. Başımalıyor şu an ya. Boş ver ya. Kafamız ağrıtıyor bizim ya. Biz ne anlarız Kalix'ten Medula'dan de ya. Ben mama yiyeceğim. Kanıklıktan dolayı ne yazık ki birazcık genişleme var ama genel anlamda şuradan bir damar yerinde bir genişleme var. Onun haricinde sıkıntı yok doklerde. Dokunma böbreğime diyor. Eşerim diyor. Yapacak bir şey yok. Mecbur dokunuyorum böbrek işine. Yumuşak dokun o zaman. Ben 7 yaşındayım ben. Saygı duyuyor diyorsun değil mi? Yaşlı o. Kedilerde 7 yaş artık yaşlı. 4'ten sonra biz artık yaş almış diyoruz. O yüzden 4'ten sonra check-up'larınızı aksatmamak lazım yani çok önemli. 7 yaş mesela kaç yaş? 7 kedi 49 yaşa. Yani genelde 7'de çarpıyoruz. Yani ama tabii her kedide değişiyor. Yediği, içtiği gıda, kısırlaştırılma süresi, işte çok çiftleşme, hastalık, beslenme demiştim ya. Çiftleşme, o da demiştim. Demediğim bir şey söyle. Abur cubur yemesi falan gibi. Abur cubur nedir? Kedi. Abur cubur. Böyle şeyleri çok tüketmesi iyi değil tabii. Bunlar hep kedinin sağlıklı olmasını engelliyor. Genetik en önemli aslında faktör. Genetik olarak taşınan bir sürü hastalık var. Ay benim kolum Tamam bir de diğer böbreğe bakalım. Bitirelim. Bu böbrekte herhangi bir sıkıntı yok. Mama verin çocuğa. Niye bağlı? Bu böbrekte birazcık yapımız bozulmuş ama genel anlamda çok Zaten kötü değil. böbreklerle iyiydi bu çocuk bu arada. Yani yükselmiş böbrekleri yoktu. Yok, böbrekte bir kumlanma vesaire var mı diye baktık. Geçen bir hastamızda bayağı kum dökme vardı yani çok net belliydi. Bu çocukta öyle bir şey yok. Güzel, tamam. Yeterli. Ekmeğiz, mama yiyordum ben de oğlum. Ne o? Ha ben mi? Şimdi videoya... İşte Emre böyle görüyorsunuz. Bir de konuşmayı birazdan görüşürüz. Aynen görüşürüz. Şimdi ben size bir şey anlatacağım şimdi. Bana Emrah duyuyor olabilir miyiz? Gel bakalım ne yapıyormuş. Kapatmaz ya, onun aklına gelmez ki öyle şeyler. Mikrofonu nerede? Çıkardım. Nerede? Oraya koydum. Açık mı? Yok kapalı. Zor. Bugün operasyon olacak. Minna'nın röntgenine bakıyoruz şimdi. Röntgende. Bakın şuraya gösteriyor musun Selim? Kaç tane taş var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Belki şu altta 8, 9. Tam olarak belli değil. Tabii bunu göreceğiz. Şurada da ufak bir tıkanıklık olabilir belki bir ihtimal. İdrar kesesi zaten düzenli olarak boş. Çünkü bunlar ağırlık yapıyor. İdrar kesesine sarkmalar da yapabiliyor. Bu taşların ihtibasını göreceğiz. Gerçekten zorlu bir operasyon bizi bekliyor. Ve çocuğun da yaşı da 7. Bu sonuçlarla bakalım nasıl bir şey elde edeceğiz. Göreceğiz. İnşallah minnak daha iyi olur diye. Tamam sus lan canım. Şimdi ben size operasyonun ana temalarını kısaca anlatacağım. Şimdi operasyonun mantığı
mantığı şu. Karın hattını açıyoruz. Yani karnın şu bölgesini açıyoruz. İçerisindeki idrar kesesini çıkarıyoruz ve idrar kesesini açarak içerideki taşları dışarı çıkarıyoruz ve idrar kesesini dikiyoruz. Şimdi burada bir trik var aslında. Veteriner fakültesi öğrencileri merak edecektir. Şimdi idrar kesesi biliyorsunuz normalde hayvan sırt üstü durmuyor ya da bizim gibi dik durmuyor. Yüzüstü duruyor yani. Ayakları bu şekilde duruyor. Dolayısıyla idrar kesesi aşağı doğru bakıyor. Biz sırt üstü operasyon yaptığımız için idrar kesesinin üst tarafından kesiyoruz. Yani hayvan bu şekilde duruyorsa idrar kesesini böyle hayal edin. Biz şuradan kesiyoruz. Çünkü buradan kesersek yani açtığımız anda çünkü biz burayı göreceğiz. Eğer buradan kesersek o zaman böyle durduğu için kedimiz idrar kesesi büyüyen bir organ olduğu için içerisi idrarla dolduğunda dikişleri patlatıp aşağıdan idrar sızabilir. Yani doğru yerden açmak çok önemli. Üstten açtığımız zaman idrar kesesi yer çekimi etkisiyle yavaş yavaş alttan dolmaya başlıyor ve idrarını yapabiliyor. Dolayısıyla operasyonda aslında bu çok önemli bir trik. Bu olmazsa hayvanı kaybedebiliriz. O yüzden operasyon bu şekilde olacak. Daha sonra normal kedi kısırlaşma gibi düşünün. Karın bölgesinde bir dikiş olacak ve artık oradaki taşlarda olmadığı için idrarda bir kanama olmamış olacak. Tabii tekrarlamaması için yapılması gereken çok önemli şeyler var. Yani evde siz çok kalitesiz mamalar eğer vermeye devam ederseniz bu tekrarlayacaktır ve kedilerdeki aslında en büyük problem maalesef bu. Yani siz çok fazla, çok sık çocuklara kalitesiz mama verdiğinizde biz bu problemleri çok fazla yaşıyoruz ve kliniğe çok fazla idrar yolu problemi geliyor. Dolayısıyla ne kadar kaliteli mama kullanırsanız o kadar hastalıklara karşı önlem almış oluyoruz. O yüzden kesinlikle buna dikkat etmeniz lazım. Bu çocukta uzun bir süre ilaçlı mama dediğimiz sadece reçeteyle satılabilen, veteriner kliniklerinde olabilen, asla pet shoplarda, internette bulamayacağınız mamalardan kullanmak zorunda kalacak özellikle bir süre. Çünkü idrar kesesinin pH'si yani asidi veya bazlık durumunu ayarlayacak ve içeride taş veya kristal oluşumunu engelleyecek. Bu bizim için çok önemli. Operasyon sonrası çocuğu gösteririz. Görüşürüz. Bununla çocuğun hem ateşini hem nabzını ve kalp atımını kontrol ediyoruz. Sayede operasyona çok odaklandığımız zamanlarda kritik durumlara müdahale edebiliyoruz. Çünkü normalde operasyona odaklandığımız için takip etmek çok zor oluyor. O yüzden mühim yani. Yalnız bu çocuğun idrar kesesi niye dolmuyor? Ben hala anlamadım. Hala boş idrar kesesi. İşiyor. İşi olduğu için tıkanıklık yaratmıyor. Yani işiyor evet. İşiyor. Evet erkeklerde öyle bir şey var diyor. Penis çok dar olduğu için hemen idrarını çok rahat yapamayabiliyor ve o tıkanabiliyor. Bunu şimdi sondalayacağız. Dişilerde ama öyle olmuyor. Dişilerde Bu çocuğu önce sondalayacağız. İdrar kesesini şişireceğiz. İdrar kesesini daha rahat çıkartıp daha rahat bir operasyon yapabilmek için eğer şişirmezsek idrar kesesi küçük kalır ve daha sonra şiştiğinde bizim kese hattımız çok büyük olur. Önce o yüzden şişirmemiz gerekiyor. geçen bir by the way diyor, Emrah diyor ki bana by the way ne? Anlamadım, ben bebeğin gibi bir şey diyor zannediyorum. İlifat ettiğimi düşünmüş falan İngilizce. İşte İngilizce olmayınca. Yok by the way. Şimdi birazdan operasyona hazırlanacağız. O yüzden operasyon sonrası artık görüşürüz. Oyalama bize. Oyalamayın bize. Gözümü Allah kahretsin. Şimdi bu idrar kesesi, normal idrar kesesi karın içinde böyle duruyor. Biz bunu bu şekilde yatırarak, daha demin anlattığım şey aslında bu üst tarafa geliyor. Yani sırt bölgesine geliyor. Buradan keseceğiz. Bu sayede idrar kesesi buradan dolmaya başladığı için idrar kesesindeki dikişleri zorlamayacak ve daha rahat bir şekilde iyileşme olacak. İdrar çıkacak içeriden. İdrar çıkacağı için şimdi etrafına sponge attık. Bu attığımız yaptığım şey de tespit dikişi diye geçiyor. İdrar kesesinin konumunu ayarlamış oluyoruz. Hem de dikiş atarken kafamız karışmıyor. Çünkü kese atarken onun eğimi bile çok önemli. İdrar kesesi dikerken çift katman, daha kısa hocam, aynen. Çift katman bir kesi atıyoruz. Yani direkt böyle bir anda kesmiyoruz aslında. Dikerken değil, keserken çok dikkatli olmak lazım. Böyle direkt kestiğin zaman o iki katmanı ayrı ayrı dikmek imkansız gibi bir şey oluyor. Öyle olunca da idrar kesesinin o iç mukozasından dışarıya idrar kaçabiliyor. Bak burası iç mukoza, şurası dış mukoza. O zaman iç mukozayı dikiyoruz ve içeriye büzülecek şekilde dikiş atmamız gerekiyor. Dudaklar içeriye dönecek yani. Önemli değil ama önemli de. Aradan ve idrar kesesi şiştiği zaman aradan kesinlikle idrar asla sızmayacak şekilde dikmek en önemlisi. Yani buradaki dikişler her ne kadar böyle dip dibe oldu falan gibi düşünsen de sonrasında idrar kesesi büyüdüğünde o dikişlerin arasındaki aralıklar çok açıklık kalıyor. Bu sefer de işte idrar kesesinden bu sefer ne oluyor? İdrar sızabiliyor. Tabii ipin büyüklüğü çok önemli. Buraya kalın bir ip kullanmak olmuyor. Gibi. Böyle şeyler önemli tabii ki. Ama en önemlisini dediğim gibi videoya başlamadan gıda hasta sahibinin kalitesiz mama vermemesi gerekiyor.
Evet, operasyon bitti. Ben de bittim. Yoruldum. Size idrar kesesinden çıkardığımız taşları göstermek istiyorum. Bakın görüyor musunuz? Bunların hepsi kristal kristal. Bir tanesini mesela alayım şöyle. Bu şekilde sivri sivri kristaller var, taşlar var. Aslında bu taşlar şöyle, idrar kesesinin asitlik bazlık dengesi bozulduğunda ve enfeksiyon kaptığında içeride bakteriler üremeye başlıyor. Ve aynı zamanda kristaller oluşmaya başlıyor. Örnek veriyorum, alkalileştiğinde X kristal, asitleştiğinde de Y kristal oluşuyor. Ve bunlar birleşerek bu şekilde taş formunu oluşturuyor. Kimisini eritebiliyoruz, kimisini de eritemeyebiliyoruz. Bu kadar büyük taşlara müdahale etmemiz gerekiyor. Çünkü bu kadar büyük taşlar idrar kesesini tıkayabileceği için, idrar çıkışını engelleyeceği için maalesef kedilerde veya köpeklerde böbrek yetmezliğine sebebiyet verebiliyor ve hastamızı kaybedebiliyoruz. O yüzden çok geç kalmadan bu taşların idrar kesesinden çıkışını sağlamamız lazım ve bundan sonra medikal tedaviye devam edeceğiz. Antibiyotik uygulamaları, yara bakımları ve özel hastalık mamalarını yemeye devam edecek. Şimdi çocuğu göstermek istiyorum. Operasyon bitti. Kendine yavaş yavaş gelecek. Yani yaklaşık bir 15-20 dakikaya falan kendine iyice gelmiş olur. Minik minik kımıldıyor zaten. Çok da güzel bir kedi. Bizi hiç üzmeyecek. Güçlü bir kedi. Yaşı var. Yaş biraz tabii bizim için problem biliyorsunuz. Çünkü kedilerdeki yaş anesteziye girişi ve çıkışı zorlaştırıyor. Dolayısıyla biraz daha temkinli olmamız gerekiyor. Sizin de eğer böyle kediniz, köpeğiniz varsa, evcil hayvanınız varsa ki bizi izliyorsanız büyük ihtimalle vardır. Mutlaka kaliteli mama kullanın ve evin her yerine su koymayı, taze su koymayı asla ihmal etmeyin. Bu iki faktör çok önemli. Bu iki faktörle aslında bu tarz problemlerin %80 önüne geçebilirsiniz. Tabii bir de kedilerin stres durumlarını ortadan kaldırırsanız böyle yemeğin yanında yatın gibi bir durum falan olur. O yüzden çok önemli. Çocuk kendine geldikten sonra artık karın hattındaki yarı dikişler için pansumanları yapılacak, antibiyotik uygulamalarına devam edecek ve inşallah bir daha hayatında böyle bir problem yaşamaz. Kaliteli mamalar tüketerek seviliyorsunuz. Böyle videolar gelmesini istiyorsanız eğer abone olmayı unutmayın. Altına yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınızın hepsi bizim için çok değerli. Çok önem veriyoruz ve keyif alıyoruz. İnşallah siz de izlemekten keyif almışsınızdır. Bay bay. Ali. Çalışıyor mu, emin misin? Çalış. Gidiyor mu? Gidiyor oğlum işte ya. Emin misin? Onu almıyor gibi. Kırmızı çıkması lazım çok bağırdığın zaman. Kırmızı çıkmıyor. Oo! Bağırıyor ya.